Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte elinde dolar, altın, gümüş bulunduran yatırımcıların neler yapması gerektiği ile ilgili biraz konuşalım, sohbet edelim. Ayrıca önemli seviyelerimiz, önemli kapanışlarımız dolar ve altın tarafında gerçekleşiyor. Bunları takriben yeni hedef noktalarımız hangi bölgelerde olabilir? Bunları konuşalım. Ayrıca elinde Türk lirası bulunan arkadaşlarımızın da neler yapması gerekli olduğu, hangi kritik seviyelerdeki destek ve direnç noktalarını takip etmeye ihtiyaçları olduğunu bu video içerisinde konuşalım. Evet, videomuza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya bekliyorum. Dolar kuruyla hemen başlayalım. Dolar kurunda bizler için önemli kritik sayılacak seviyelerimiz vardı ve bu seviyelerin üzerinde tekrardan yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takipte kalmaya devam ediyoruz. Yani elinde dolar tutan arkadaşlarımız 17 lira 80 kuruş altında henüz bir kapanış gelmediği sürece dolar kurunda herhangi bir panik yapmalarına gerek yok gibi teknik analizde baktığımız zaman görülmekte. Burada bir ara direnç seviyesi olarak 17.96 bölgesinde bulunan ara direnç takip edilebilir. Yukarıda da 18 lira 05 kuruş seviyesinden geçen iki önemli direnç bizlerin takipte kalması gerekli olan bölgeler. Günlük kapanışlarda dediğim gibi arkadaşlar 17.80 önemli. Bunun üzerinde kalındıkça 17.96 ve 18.05'ten geçen direnç bölgeleri hala önemli bir şekilde takip edilecek alanlar olarak görülmekte. Gün içerisinde dolar kurunda aşağı yönlü bazı hareketler yaşasa da buradan tekrardan dolar kurunun 17.96 civarları üzerinde tutunma çabaları da devam ediyor. Burada bir yatay seyir halinde hareketler günlük bazda baktığımızda devam etmesine rağmen arkadaşlar 17.80 dediğimiz gibi kuvvetli bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Sıkışma şu an için 17.80, yukarıda da 17.96 civarlarından geçen bölge üzerinde hareketlerini devam ettiriyor. Dolar kurunu takip eden arkadaşlar 17.80 altında bir kapanış olmadıkça panik yapmalarına gerek yok arkadaşlar. Yön hala dolar kurunda yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. O yüzden sizlerin de bu bölge üzerindeki hareketlere odaklanmanız, yükseliş trendini hala sürdüren dolarda önemli bir nokta olarak takip edilebilir diyoruz. Dünkü videomuzda da özellikle anlatmış olduğumuz şekliyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Ve bu görüşme üzerinden ruble üzerinden bir ticaret anlaşmasına varıldığı söylemleri gene basın üzerinde paylaşıldı sevgili dostlarım. Fakat bu hareket ve bu açıklamaların ardından Financial Times'ın yapmış olduğu bu haber normalde dolar kurunu aşağı yönlü bir miktar geri çekmesi beklenirken dolarda gördüğünüz gibi hala da yatay seyrin devam ettiğini sizlerle birlikte izliyoruz. İşte bu yatay seyir genelde arkadaşlar bizim işsel sebeplerimizden kaynaklı. Ayrıca Avrupa Birliği ve ABD tarafından ruble ile yapılacak Rusya ile işbirliğinin ileride ambargolara dönüşebilir mi şeklindeki sorulara da beraberinde getirdiği için şimdilik dolar TL kurunda biz aşağı yönlü bir açık hareket maalesef ki gözlemlemiyoruz. Cari açık tarafına baktığımız zaman cari açıktaki biliyorsunuz 10 milyar dolara yakın bir cari açık gene aylıkta verdik. Bunun devamında ABD'nin özellikle 21 Eylül'de tekrardan faiz arttırımlarına devam etme sürecini başlatmış olması ve ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinde beklenenin üzerinde gelen verilerinde arkadaşlar ABD'nin daha agresif şekilde bir faiz artırımına gidebilir mi yönünde piyasada bir beklentiye yol açması süreci oldu. Altın tarafına gene bu bağlamda baktığımız zaman altında bizler için kuvvetli bir destek bölgesi vardı. Şimdi birazdan zaten altın tarafına da geçeceğiz. Altındaki bu hareketlerde 1772 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça bizler için önemli kritik bir
biliyorsunuz destek bölgesi olarak açıkladığımız direnç bölgesini geçip desteğe dönüştüğü bir alan vardı. Bu alan üzerinde de yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söylemiştik ve dediğimiz gibi noktasal olarak 1772 desteğinin altının ons tarafında da çalıştığını sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şimdi dolar tarafında bizler için 17.96 önemli bir direnç. Onun üzerinde de 18.05 dirençleri mevcut. Burada asıl ana hedef bölgesi dolar kurunda 18 lira 25 kuruş civarından geçen bölge olarak şu an için kısada takip edilebilir bir alan olarak da dikkate alınması gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. Hareket yön olarak hala da yukarı sevgili dostlarım. 17.80 üzerinde kaldıkça da yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Haftalık ve aylık kapanışlarda takip ettiğimiz seviyelerin zaten üzeri bizler için dolarda 18.40 ana hedef bölgesinin de hala çalışılabilir bir seviye olduğu, 18.40 üzerindeki kapanışların ise agresif bir şekilde kur artışlarına neden olabileceği de unutulmamalı diye burada tekrardan hatırlatmamızı yapalım. Türk lirasında olan, elinde Türk lirası olan arkadaşlarımız ne yapmalı sorusunun cevabı ise burada onlar beklemede kalmalılar. Çünkü artık zirve seviyelere ulaşmış bir dolar kuru karşımızda. Ya bunda 18.40 üzerinde dolar kurunun tutunması takip edilecek. 18.46 kalışlar, tekrardan düzeltme hareketi 18.40 üzerindeki hareketlerse arkadaşlar bir dolar kuru şokuna tekrardan sebebiyet verecek olduğundan dolayı TL'de olanlar şu an tam bir ara direnç ve ara destek üzerinde olduğumuz için bu seviyelerden yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla nacizane kendi özel fikrim açısından söylüyorum. Bu taraflardan, bu fiyatlardan dolar alınması yönünde herhangi bir tavsiyem olamaz sevgili dostlarım. Çünkü riskli bir bölge içerisinde bulunuyoruz. Buradaki hareketler 18.40'ı tabi deler geçer yukarı yönlü bir hareket başlatırsa da burada dolar kurunda ilk etapta 19-20 TL civarlarına doğru giden bir hareketi de başlatabilir. O yüzden 18.40 çok önemli, dikkatle takip edilmesi gereken bir alan şeklinde izlenmeli. Altının ons tarafına baktığımız zaman ise altının ons tarafında özellikle belirttiğim 1772 dolar seviyesi, evet gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı. Önce bir direnç olarak kendini gösteren 1772, şimdi ise 1772 doların kırılmasıyla birlikte güzel bir destek konumuna geçmiş durumda. Altın tarafını, altın ons tarafını takip eden arkadaşlarımız yukarıda 1795 direnç bölgesi, onun aşılmasıyla birlikte de 1830 dolarlar seviyesine doğru giden bir altının onsunu dikkatli bir şekilde takipte kalmalılar diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de kendi düşüncelerinizi video içerisinde belirtirseniz çok memnun olurum. Çünkü sizin düşünceleriniz de benim için gerçekten önemli sayılacak düşünceler şeklinde takip. Ben de çünkü bunu takip ediyorum. Burada ons tarafında bizim 1830 dolara doğru hareketlerin devamı beklentimiz dahilinde takip edilecek alan. 1830 dolar bakın çok önemli olacak. Çünkü 1830 dolar üzeri, şuradaki 1830 doların ben altında kuvvetli bir direnç bölgesi olarak bir direnç gösterebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü buranın kırılması, eğer ki bu 1830'u altının onsu güçlü bir mum ile yukarı yönlü kırabilir ise arkadaşlar, işte o zaman altının onsundaki yükselişin 1978 dolara kadar önünün açık olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden 1830 dolar dikkatli takip edin. Bunun kırılması yukarıda altının ons tarafında 1978 dolarların önünü bize açacaktır. Yatırımcı arkadaşlar dikkatli bir şekilde bu seviyeleri takipte kalsınlar. Onsu anlattık, doları anlattık. Tabi ons ve dolar karışımından gram altın meydana geliyor. Şimdi gram altındaki beklentimiz, orada da çok güzel çalışan özellikle destek ve direnç bölgelerimiz var.
ve kama içerisinde hareket eden bir gram altın sizlerle birlikte izliyoruz arkadaşlar. Buradaki hareket yukarı yönlü kırıldığı zaman işte TL'de olup altın almak isteyenler agresif hareketleri burada izleyebilirler. Bu da gram altında da 1060 TL seviyesini gösteren alan. Bu 1060 TL seviyesinin üzerindeki hareketler gram altında agresif yönlü yukarı yönlü hareketlere başlatabilir. Çünkü 1060'ın yukarı yönlü kırılması demek buradaki kamanın 1100 TL'lere kadar yukarı yönlü hareketini, 1110 TL'lere kadar yukarı yönlü hareketini başlatabileceğinin bir sinyali olacağından dolayı bu rakamlar çok önemli. Kısada bizler için Forex ve Viyop'ta takipte bulunanlar için bu hafta 1005 seviyesi destek. Evet, şurası yükseliş desteği. Yukarıda 1024 ve onun üstünde de takip edeceğimiz seviye 1036 TL civarından geçen alanlar. Bu seviye üzerinde kalındıkça yön yukarı arkadaşlar. 1005 altındaki hareketlerde birazcık daha aşağı yönlü hareket gram altın tarafında 986 TL civarına doğru gram altını itebilir. Fakat 1005 seviyesi üzerinde kalındıkça 1036 ilk ana hedef bölgesi ve onun üzerinde de 1060 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketler gram altın tarafında devam edecek hareketler şeklinde takip edilebilir. Önemli seviyeler halinde. Baktığımız zaman grafik üzerinde hala da yükseliş trendinde olduğumuz unutulmamalı. Yukarı yönlü hareketler altında kullanmalı diye düşünüyorum. Gümüş ons. Evet, gümüş ons tarafına baktığımız zaman evet gördüğünüz gibi gümüş ons bayrak hareketini yukarıya kırdı. Burada fazla lafa gerek yok. Burada bir bayrak hareketi yaptığını zaten sizlerle birlikte takip ediyorduk ve buradaki bizim hedefimiz 21.50 seviyesine doğru gümüşün onsundaki hareketlerin devam edeceği yönündeydi ve buradaki beklentimiz hala da devam etmekte. Siz de artık 21.50 seviyesine doğru giden bir gümüşün ons tarafını takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü 21.50'ye doğru ben de gümüşün onsunun buradan hareketlerine devam edeceğini düşünen taraftayım. Gram gümüşte de ne dedik arkadaşlar? 11.80 bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi. Bu 11.80'i aştığımız zaman gram gümüşte ilk etapta bizlerin takip edeceği en önemli hedef bölgesi gram gümüşte 12 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden bir gram gümüşü sizlerle birlikte takip edeceğimizi söylemiştik. Ve burada da hareketler beklentimiz dahilinde ilerlemekte. Ayın 10'unda ABD enflasyon verileri açıklanacak. Bu ABD enflasyon verilerine biraz odaklanacağız. Bununla ilgili ayrıyetten bir videoda gene yapacağım. Fakat şimdilik hala bizim gram gümüş tarafında bir ana hedef kısadaki 12 lira 50 kuruş seviyesinden geçen ana hedefimiz sürdürülebilirliği devam eden bir süreç içerisinde olduğu için 12.50 yakından takip edeceğimiz direnç. Evet, doları, altını, gümüşü değerlendirdik. Fazla da uzatmaya gerek yok. Yönümüz hala da yukarı devam gözükmekte sevgili yatırımcı arkadaşlarımız. TL'de olanların hangi yerlerden, alanlardan pozisyona girebileceklerini anlattım. Gram gümüş tarafının hala daha ucuz olduğu, ons gümüş tarafının hala daha ucuz olduğu, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla altın, dolar ve gümüşten oluşan bir sepet yapılıp kar edilen tarafları TL'ye geçip düşüş tarafındaki destekler de alım olarak değerlendirilebilir diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.